Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce yine kışlık bir hırka örüyoruz. İplerim yine sevgili Bil Hayal Hobi'den. Gerçekten muhteşem ipler. Örmesi o kadar keyifli ki düşen ürünler de bir o kadar güzel. Şimdi birazcık bahsedeceğim size iplerden. Şöyle ki sarma ip grubu, hemen katından söz etmek istiyorum, göstermek istiyorum. Belki sizler de aynı tür iple örmek istersiniz. İçinde sim, bir kat viskon, bir kat tavşan, bir kat da bu moher ip var. 4 katlı bir ip. Zaten kendilerine sorduğunuzda onlar bu ipi tanıyorlar, biliyorlar. Diğer pudralı pembeli olan ise içinde buklet var ki o çok hoş bir hava katıyor. Bakın şu ip buklet bir ip. Yine sim var, yine moher var, yine tavşan var. 4 katlı bir ip. Bu ipi 4 milim tığ ile örüyorum. Bir önceki örmüş olduğumuz kışlık hırkaya benzetebilirsiniz ama modeli biraz daha farklı. Bir tık, yani genelinde bir tık çok minik bir değişiklik var ama sonucu bitişe bunu mesela lastiksiz tamamlayacağız. Kollarını bileğe oturtmadan öreceğiz gibi farklılıklar var. Sizin hangisi hoşunuza giderse tercih ettiğiniz modeli örebilirsiniz. Bundan önce görmüş olduğum bunun bir benzeri olan kışlık altıgen hırkanın linkini de bu videonun altına bırakayım. Hırkamızın bedeni 36'dan 40 bedene kadar uyumlu olacak. Videonun sonunda yine sizlere beden büyütme bilgisi ve ne kadar ip gittiğine dair açıklamayı mutlaka bırakıyor olacağım. Ben bu altıgenimi toplamda 23 sırada örüyorum. Yani ortasında başladıktan sonra şimdi bir parçamı böyle tamamladım. İkinci parçamı da başladım. Şimdi modeli de sizinle birlikte farklı bir iple başlayacağız. Bakın. Şuradan başladıktan sonra böyle köşeden saydığınızda buraya geldiğimde bu benim 23. sıram. 23. sıraya geldiğimde artık parçamın 5 kenarını örüp 6. kenarını açık bıraktım. Çünkü 6. kenarı örerken artık şöyle bakın. Yanındaki kısmı alıyorum. Bu açık olan kenar böyle katlanmıyor. Yanındaki kısmı alıp katlıyorum. O böyle yukarıda kalıyor. Çünkü neden? Onu birleştirirken hem hırkanın bir tarafının bedeni hem de kol şekli oluşmuş olacak. Ama bunlara geçmeden evvel modeli nasıl kurduğumu sizlere göstermek istiyorum. Bunu da bu kullandığım iplerle değil, farklı bir iple, herhangi bir koton iple göstereceğim ki rengi koyu olduğu için koyu renkle başladım. Diğeri de çok kırçıllı bir ip, modeli anlamakta zorlanmayın diye herhangi bir koton iple 3 milim tığ ile çalışacağım. Öyleyse başlayalım. Altıgen hırkamı yine sihirli halka içinde çalışmaya başlıyorum. Parmağıma doladığım ipin içinden tığımı geçirdikten sonra ilmeğimi çıkartıyorum. Burada dileyenler 3 zincir çekerek yükselebilir ya da benim gibi burada size göstereyim. Fake trabzanı, yalancı trabzanı örebilirsiniz. Yükselttiğim ilmeği döndürüp tığımın üstüne alıyorum. Daha sonra dibine gelip batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bu döndürdüğüm ilmek, uzun ilmekle yeni aldığım ilmeğin arkasından, bakın, arkasından dolandırarak çıkartıyorum. Ve iki tığdakileri de örüp bu şekilde yalancı trabzanımı örüyorum. Yanına 2 tane daha ikili trabzan. Arada 2 zincirim var. Aynı boşluğun içine bu gruplardan 6 tane öreceğiz. Bu klasik altıgen hırkayı ören dostlar zaten buraları biliyorlar. İlk hırkamın 3 sırası klasik bu üçlü gruplar ile devam eden altıgen hırka olacak. 6 taneye tamamlayıp geliyorum. 6 taneye geldiğinde sayım ortasını çekerek sıkıcana kapatıyorum.
Daha sonra bakın burada 2 zincir çekip bunun üstüne gelmiyorum. Ortada kalmak istediğim için bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın, yalancı trabzan örmüştük ya, onun tepesine batacağım. Sağlam bir noktadan ve bu ilmeği de bakın, bu ipi de, arkadaki ipi de tığımın üstüne alıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bu 3 ilmeği birlikte örerek yine yalancı trabzanımla yükseliyorum. Sizler yine 3 zincirle yükselebilirsiniz. Yanına 2 tane ikili trabzan öreceğim. Bu arada bu yukarıya çektiğim ipi de tığımın üstüne alıp örerken arada kaybediyorum. Üç adet ördüm. Bu köşenin dönüşte öreceğim diğer üçlüsünü, birini ördük şimdilik. Arada hiç zincirim yok. Diğer köşe boşluğuna geliyorum. İlk olarak yine bu ipi gizleyerek devam ediyorum. Üstüne alıp örerken ilk olarak 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın böylelikle ipi de gizlemiş oldum. Aralarda, köşelerde ilk 3 sırada köşede arada 2 zincir var. İçine hemen 3 tane daha ördüm. Burası da bitti. Diğer köşeye geliyorum. Yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Derken hemen üç tane ikili trabzan, 2 zincir, başladığım noktaya kadar bu şekilde devam edelim. Bu son köşeye geldiğimde de ilk üçlü grubu örmüştüm. Diğer üçlü grubunu örüyorum ve bir üst sıraya da çıktığımda yine aynı işlemi tekrarlayacağım. Bir üst sırada da bir değişiklik yok. Artık 4. sıradan itibaren modelimizi kurmaya başlayacağız. Yine burada bir zincir çekiyorum. Arada kalmak için tığın üstüne ipimi aldım. İlk trabzanın tepesine yine geldim, battım. İlmeğimi çıkardım ve üçünü bir ördüm. Yükseldim. Yalancı trabzanımı ördükten sonra yanına da 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada hiç zincirim yok. Bu aradaki boşluklara da artık örmeye başlıyorum üçlü gruplarımı. Sonrasında köşelere devam ediyorum örmeye. 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir. Bu arada 2 zincir olan son sıram. 4. sıradan itibaren köşelerde aralardaki zincir sayımız 3'e çıkacak. Boşluğa geldim. Buradaki başladığım noktaya kadar da aynı şekilde yine örmeye devam edelim. Burada da yine ilk ördüğümüz kısmın son üçlüsünü örerek ilk 3 sıramızı tamamlamış olacağız. Bir zincirimi çekiyorum. Bir üste çıkacağım. Köşelerde herhangi bir farklılık yok. Tek farklılık köşelerdeki zincir sayımız artık 3 olacak. Ama 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzanı her köşeye uygulayacağız. Modeli ortalarda kuruyoruz. Onun için ben yine 3 tane ikili trabzanımı buraya tamamlıyorum. Daha sonrasında ise buraya gelip ilk önce bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Alttaki üçlü grubun ortasındaki trabzanın tepesine batıp, bakın, bu trabzanın tepesine batıp uzun bacaklı bir ikili trabzan daha örüyorum.
Tekrar tığın üstüne ipimi alıp bu boşluğa yeniden geliyorum ve üçüncü ikili trabzanımı örüp diğer boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzanımı ördüm, tığın üstüne ipimi aldım, hemen altını takip edip ortadaki trabzanı buluyorum, tepesine batıyorum ve hemen ilmeğimi içinden çıkartıp uzuncana bir ikili trabzanı örüp üçüncü ikili trabzanı da yine aynı boşluğa örüyorum. Dediğim gibi köşede bir model kurma yapmadan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aradaki zincir sayımı 3'e çıkarttım. Yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp sıradaki üçlüyü örüyorum. İlk ikili trabzanımı ördüm. Ortaya geldim, battım. Uzun bacağımı ördüm. Ve üçüncüyü de yine aynı boşluğa ördüm. Diğer tarafa geliyorum. İlk ikili trabzan, alttakinin ortasındaki trabzanından uzun bacaklı bir ikili trabzan ve bir ikili trabzan daha aynı boşluğa. Yeniden köşeye geldim. Köşedeki işlemim 3 tane ikili trabzan, altını çiziyorum, 3 tane zincir. Bu mantıkla da bu sırayı tamamlayalım. Başladığımız noktaya kadar aynı şekilde. Son üçlümü örmek üzere köşeye geldim. Köşeye kadar yine aynı şekilde bakınız devam ettim. 3 tanemi ördüm. Burada yine bir zincir çekiyorum. Aradaki boşluk büyük olmasın diye bir zincir çekip tığın üstüne ipimi aldım. Hemen ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp yine ortada kalacak şekilde geldim. 3 tane ikili trabzanımı köşeye ilk olarak çalışıyorum. Köşelerde her sıra aynı, hiçbir farkı yok hırkayı tamamlayana kadar. Şimdi artık bu sırada hiçbir işlem yapmıyorum. Klasik altıgen hırkadaki gibi her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Herhangi bir uzun bacağımız, herhangi bir işlem tekniğimiz yok. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Daha sonra köşeye geldiğimde yine 3 tane ikili trabzan. Arada 3 tane zincirim var. Ve hemen yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp boşluklarımın içine üçerli gruplarımı örerek başladığım yere kadar devam ediyorum. Bu sırayı böylelikle üçlü gruplarla başladığım noktaya kadar tamamladım. Şimdi bu köşedeki son 3 tane ikili trabzanımı da örüyorum. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum. Yukarı çıkacağım için tığın üstüne ipimi aldım ve hemen ilk trabzanın tepesine batıp üste çıkıyoruz. Köşenin içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ise şimdi bir sıramız dümdüz üçlü gruplarken diğer sıramız bir alttaki gibi uzun bacak olacak. Hep öyle tekrar edecek. Bir sıra üçlü grup, bir sıra uzun bacak. Bir sıra üçlü grup, bir sıra uzun bacak ve artık uzun bacakları çalışacağımız yerde kendini belli ediyor ama her zaman ilk üçlü grubu ve son üçlü grubu biz başlatıyor olacağız her sırada. Şimdi bir tane buraya örüyorum. Ve bakın buradakini ilk ben örüyor olacağım. Çünkü yandaki arttırmaları örmeye başlıyoruz. Hemen yanına bir tane daha örüyorum.
Daha sonrasında ise buraya geldiğimde ilk ikili trabzanımı ördükten sonra uzun bacağım için aşağıda batacağım nokta çok belli. Uzun bacağımın tepesine batıp yine upuzun bir bacaklı ikili trabzanı örüyorum. Sonra tekrardan bir üçlü ördüm. Uzun bacağımın tepesine battım. Uzun bacağımı ördüm. Ve buradaki boşluğun içine geldim. Bir üçlü grubumu daha tamamladım. Şimdi bakın, bir başlangıçta bir de sonda demiştim ya. Şimdi burada da geçiş yaparken ilk ikili trabzanımı ördüm. İkinci uzun bacağımı kendim oluşturuyorum. Bu hırkanın bütününü, tamamını örerken hep bu şekilde devam edeceğiz altıgenin parçamıza. Ve köşeye geldiğimde köşe hiç değişmiyor. Her zaman 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bakın burada yine dediğim gibi ilk uzun bacaklı üçlüyü örerken kendim oluşturuyorum. Ama diğerlerine devam ederken alttaki uzun bacağın olduğu yere batıyorum. İşte bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Şöyle bir saniye. Bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bir sonraki üst sıraya geçtiğimde yine ben buradaki boşluklara sadece üçlü gruplarımı örüyor olacağım. Üçlü grupla devam edeceğim. Bir üste çıktığımda da yine aynı şekilde uzun bacak, yani bir sıra bu üçlü gruplar, bir sıra bu olarak modelimiz tekrar edecek. Bu kadar oldukça kolay ilerleyen bir model aslında. Şimdi yaptığım büyük parçada bunu böyle yapa yapa 23 sıra olarak devam edeceğim. Ben bu 23 sıranın 16 tanesini bu koyu bordo morla yaptım. 16'dan sonra 6 tanesini şu pembe rengimle, son bir sırayı da yine morla geçiyorum. Şöyle gösterdiğimde de zaten burada modeli tabii görmek çok da kolay değil. Ama tabii bu ipler de çok daha da güzel duruyor. Bunu da belirteyim, ama model anlaşılması açısından sizinle bu iple çalıştım. Ama buradaki duruşu bambaşka. Bunu belirtmek isterim sizlere. Düşüşü, üstünüzde duruşu. Son bir kenarı açıkta kalana kadar örüyoruz. Son bir kenarı açıkta kaldıktan sonra o son kenarı örerken bakınız şurada gördüğümüz gibi üstü karşı ile birleştirerek kol formumuzu, aynı zamanda bedenin diğer parçasını da oluşturmuş olacağız. Ben şimdi normal ipimi ördüğüm 4 milim tığıma geçiyorum. Ve hemen şöyle batayım. Önce bir katlayacağız. O katlamayı nasıl yaptığımızı da göstermek istiyorum size. Bakın, bu açık olan kenarımızın yanındaki şu ördüğümüz kısmı alalım. Şöyle katlayalım. Katlayalım hemen yanındaki kısmı. Sonra bu açık olan kenara karşısındaki kenarı karşılıklı denk getirelim. Ve böylelikle de işte formunu verelim kolumuzun. Bakınız. Şöyle göstereyim. Burayı birleştireceğiz. Bunu nasıl yapacağım? Buraya en son 3 tane ikili trabzanımı örmüştüm. O şekilde geldim. Özellikle şunu belirteyim. Tavsiyem şu yönde olur. Ya diğeri de olur da bu daha güzel düşüyor. Son bıraktığınız kenarın üçlü gruplarla biten kenar olmasını tavsiye ederim. Şu şekilde. Son ördüğünüz sıranın, ki karşıyla birleşirken çok daha muntazam düşüyor. 23. sıra zaten buna denk geldi bende. Siz tabii ki arttırabilirsiniz dilediğiniz sıra sayısı kadar. Burada bir zincirimi çektim. Şöyle hemen köşeye batıyorum. Şuradan tığımı da batırdıktan sonra ilmeğin içine
çıkartıp burada bir zincir çekiyorum ve bu köşenin içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yeniden tığdan çıkıyorum. Tam karşısındaki denk gelen boşluğa batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum ve tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıyorum. Karşısındaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Sıradaki boşluğun üçlü grubunu örerken karşıyla da birleşmeye devam edeceğiz. Bu kenarın sonuna kadar tığdan çıktım. İlmeğimi çıkarttım. Tığın üstüne ipimi aldım. 1 2 ve 3 çıktım hemen. Bu şekilde kolun sonuna kadar birleşip parçayı tamamlayalım. Sonuna doğru geldiğimde buradaki köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum. Köşede olduğum için bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve karşıdaki köşe boşluğunun içine batıp ilmeğimi arasından geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden kaydırarak çıkartıp burada ipimi keseceğim. Böylelikle üstü birleştirirken aynı zamanda şu şekilde kolun da formunu vermiş oldum. Şimdi arkada bir genişletme yapacağım. Normalde bu benim ilk parçam olmuş olsaydı şu şekilde bakın arkayı burada 1 2 3 4 sıra örüp bıraktım. Yani ilk parçayı böyle 4 sıra örüp bırakacağız. Diğer parçada ikinciyi örerken de 3 sıra örüp 4. sıraya kadar gelip 4. sırada birlikte bir birleşme yapacağız ama onun öncesinde kolun da ağzını uzatmak istiyorum. Bu defa kolun ağzına lastik çalışmayacağım. Kendi modelini devam ettirerek öreceğim. 11 sıra örüyorum. Bu 11 sıranın 9 tanesini koyu renkle, 2 tanesini de açık renkle örüp bitiriyorum. Kendi modelini devam ettiriyorum derken hemen şimdi şöyle kolu alalım önümüze. Bir de şuradaki toparlamayı da nasıl yapıp geçtiğimi de göstermek istiyorum. Şu kısmı. Şimdi bir ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi aldım. Bakın buradaki şuradaki toparlamayı bir tane buraya ikili trabzan, bir tane şu birleştikleri yere, bir de bu köşeye örüp geçeceğim. Bu benim aynı zamanda uzun bacak ördüğüm sıra ama bu ilk ördüğüm yerde bir işlem yapmıyorum. Zaten o böyle sanki bacağa denk geliyormuş gibi şurası ona o efekti verecek. Bir üste çıktığımda uygulayacağım. Şu tığın üstüne şu ipi de alayım. Bakın bu ortaya battım. Yeniden aldım. Üçüncüyü de buraya o şekilde ördüm. Şimdi artık buradaki köşeye geliyorum. Burada normalde bacaklarım bir alt sırada uzun ama hani ilkine hep biz arttırma yapıyorduk ya, burada olmadığı için bu köşede hemen ben ortasından batıp uzun bacağımı örüyorum. Daha sonra diğer boşluğa geldim. İlk ikili trabzanımı ördüm. Bakın uzun bacağın olduğu yerin tepesine battım. Ben de uzun bacağımı ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Diğer boşluğa geldim. Ben 11 sıra öreceğim dedim toplam, ama siz daha uzun ya da daha kısa örebilirsiniz. Bunu üstünüze deneyerek, giyerek tercih etmenizi öneririm. Zira kullandığımız ipimiz farklı olabilir. İpimiz aynı olsa bile elimiz çok farklı olabilir. Tabii ki fiziksel görünümümüz de farklı. Yani onun için tavsiyem üstünüzde
ve uzunluğuna karar vermeniz olacaktır. O zaman ben başladığım noktaya kadar devam edeyim. İlk başladığımız noktaya geldim. Şimdi ortada kalarak yukarı çıkmak istiyorum. Bunun için de hemen bu defa tığın üstüne ipi almıyorum. Ancak ilk trabzanın tepesine batıp bir bir ilmek çıkartıyorum ve 2 ilmeği de birlikte örerek ortaya geliyorum. Hemen fake trabzanımı örüp bu boşluğun içine ilk üçlü grubumu tamamlamış olacağım. Şimdi şunu söylemem gerek. Yine aynı şekilde modeli tekrar ediyoruz. Bir sıra uzun bacaklı, bir sıra üçlü grup böyle devam edecek. Bu sırada bizim üçlü grup sıramız. Boşlukların içine 3 adet ikili trabzanlar örelim başladığımız yere kadar. Bu sıranın da sonuna geldiğimde yine bakın hemen buradaki ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. İkisini bir örüp ortaya geldim. Ve bunun içine de şimdi ilk önce bir tane ikili trabzan örüyorum. Çünkü artık uzun bacak kısmındayım. Buraya geldiğimde hemen şuradaki uzun bacağın tepesine gelip batıyorum. Ve ördükten sonra üçüncüyü de örüp yan tarafa geliyorum. Şimdi buraya da geldiğimde hemen bu ortadaki bu kısmı ördüğüm yerden ortadakini buluyorum. Üçüncüyü yine boşluğun içine, pardon burayı taktırmışım. Şöyle. Bir aşağıdan ortaya batıp uzun bacaklı yere bir sıra öyle bir sıra böyle devam ederek kol ağzına istediğiniz uzunluğa kadar, isterseniz tek renk örüyorsanız tek renkle devam. Renk sıralarını değiştirerek, mesela ben son 2 sırada rengimi değiştireceğim. Hemen bakın şurada göstereyim. Son 2 sırasını şu şekilde örüp tamamlayacağım. O zaman ben 11 sıramı tamamlayıp geliyorum. Bir sıra örerek kolu tamamladım. Şöyle göstereyim size. 9 sırası koyu kısım, 2 sırası açık kısım olmak üzere. Şimdi ilk parçayı örüyorsak şayet biraz evvel de gösterdiğim gibi önce şöyle söyleyeyim. Bunun ilk parçamız olduğunu varsayarsak ne yapıyorum? Arka tarafını belirliyorum ve arka tarafına bu şimdi üçlü gruplar halinde biten kısım olduğu için ön yüzünden başlayacağım örmeye. Ön yüzünden başlayıp uzun bacaklı kısmı örüyorum. 4 sıra halinde öreceğim. Sonra tersten üçlü grubu. Tekrar ön yüzünden uzun bacaklı hali, tersten üçlü grubu yapıp yani bu formu verip bitireceğim. Bakınız buradaki gibi. Sonra ise eğer şayet ikinci parçayı yapıyorsam yine ön yüzden başlayacağım ama bu defa bu parçayı bakın, bu parçayı önüme bu şekilde koyduğumda bu parçayı ise tam olarak ona zıt olarak koyarak başlayacağım. Yani o zaman bu ne demek oluyor? Buradan başlıyorum. Bakın şimdi buranın ön yüzünden başlıyorum. Hop, tersini çevirdim. Bunun da şimdi tersinden birleştiriyor olacağım için bu da tersi bakacak bize. Yani şu şekilde koyalım. Ön kapak üstte olsun. Ön kapak üstte, arkası arkada kalsın. Bunun arkadaki 3 sırasını ördükten sonra bunu yapacağız. Birbirlerine çapraz olarak koyacağız. Bunun bakınız şimdi kolu burada, bunun kolu burada. Birbirine tersten bakarken koyuyorum. Ama şimdi bunu tekrardan size birazdan daha net anlatacağım. Biz şimdi hemen ne yapalım? Örmeye başlayalım. Arka
kısmımızı. Şöyle biraz daha kadrajı açıp göstereyim istedim. Bakın bunun kolu burada ve arka kısmı altta. Çünkü en sona geldiğimde buradan birleşmeye geleceğim. Tersten birleşme yapacağım. Onun için ters kısmı. Benim için yani birleşeceğim kısmın tersi önümde. Buranın düz olduğuna bakmayın. Arkanın tersi önümde duruyor. İttirdim. Şimdi bu ise bakın bunun kolu burada aldım önüme. Ama bunu üstten çalışacağım. Yani şimdi ön yüzünden başlayacağım için şu alt kapağı değil üst kapağı örüyorum. Üst kapağı örmeye başlıyorum. Hemen siz de aynı pozisyonda koyarak hiç kafanız karışmadan çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İlmeğimi çıkartıyorum ve sırasıyla şimdi uzun bacak kısmında olduğum için uzun bacağımı örmeye başlıyorum. Şu köşeden şimdi kadrajı bir miktar yaklaştırayım. Bütünde göstermek için uzaklaştırdım. Ama şöyle yaklaştırıp örersem çok daha net anlayacaksınız. Köşeye geldim. İlk üçlümü köşeye örerek başlıyorum. Bu arada şu ipi de gizlemek istiyorum. Daha sonra ise uzun bacaklı kısımları öreceğim yerdeyim. Şimdi her zaman biliyorsunuz ilkini biz örüyoruz. Bacağı ortaya batıp. Sonrakiler zaten bize gözüküyor olacak. Aynı bakınız burada olduğu gibi şimdi buraya geldim. Bir tane ördüm. Uzun bacağı öreceğim yer buradaki uzun bacağın tepesi. Battım. Yeniden buradaki boşluğa da geldim. Üçüncüyü ördüm. Sıra burada. Bir tane ördüm. Uzun bacağın tepesine geldim. Ve buraya geldim. Şimdi buradaki yukarı kısma kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Yukarıya doğru geldiğimizde buradaki köşenin içine hemen diğer üçlü grubumu da örüyorum. Bakın buraya kadar geldiğimde sonuncunun ortasında yok. Onu yine ben kendim batarak uzun bacağımı ördüm. Şimdi buraya da üçlü grubumu örüyorum. Ve artık döndürüp tersten örmeye başlayacağım. Çünkü buradaki böyle kenarı buradan buraya kadar örmüş oldum. Tersten örmeye başladığımda ise sadece burada siz 3 zincir çekerek yükselebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle yalancı trabzanınızı dibine batıp örerek de terse dönebilirsiniz. Ya da dediğim gibi burada siz belki 3 zincir çekerek tercih edip devam edebilirsiniz. Daha sonra burada bunu ördükten sonra hemen buradaki boşluğa geliyorum. Uzun bacaksız üçlü grupları örmeye başlıyorum. Bu şekilde aşağıya kadar ipi kaçırmayayım. Aşağıya kadar üçlü gruplarımı öreceğim. Aşağıda da yukarı çıkışı size göstereyim. Terse dönüp nasıl devam edeceğimizi. Burada mesela bakınız tek trabzanla yukarı çıktık. Tek bacakla da diyebilirim. Orada da yukarı çıkalım birlikte. Aşağıya kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzanı örüp devam ediyorum. Tersten ördüğüm bu ikinci sıranın da sonuna yaklaşınca yukarı birlikte çıkalım istedim. Şimdi bu boşluğun içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu son bacağın tepesine geleceğim. Oraya batıp bir tane ikili trabzanı örüp yine siz burada zincirle yükselebilirsiniz.
Ben yalancı trabzanımı örerek yükseliyorum. Hemen dibine batıp bacağımı ördükten sonra parçayı döndürüyorum. Şimdi uzun bacaklı olan kısımdayım. Ön yüzden örüyorum. Şimdi burada alttaki bacakla yükselmiştik. Şimdi burada hemen bu bacakla üçlünün arasındaki boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan öreceğim. Çünkü bir tekli bir üçlü, bu tarz grupların üst üste örümlerinde üçlü tekli üçlü tekli diye devam eder kenarlar. Yalnız burada örerken çok özür dilerim. Bir taneyi ördüm ya. Şimdi bunu uzun bacaklı sırada olduğumuzu hatırlatıp ilkini buradan örüyorum. Ve hemen yanına yine üçüncüyü örüyorum. Daha sonra ise buradan takip ederek artık alttaki uzun bacakların tepesine batarak ilerliyorum. Bakın buraya üçüncüyü de ördüm. Şimdi tekrardan ilk bacak, uzun bacak, yanına hemen üçüncü, böyle sona kadar geleceğim. Bir üste çıktığımızda artık yine terse dönüp üçlü grupları örüyor ve buradaki parçayla da birleşiyor olacağız. Ancak ben o kısma geçmeden evvel size bu parçayı 23 sıra olarak ördük biliyorsunuz. 23 sırada kaç santim olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bakın şu kol altından ölçtüğümde buraya kadar tam 23 sırada 23 santim. Şimdi ters yüzünden ölçtüğümde, yani uzatmalı kısmından ölçtüğümde ise şöyle söyleyeyim. 25-26 santim. Onu da belirteyim. Tekrardan eski şeklini veriyorum ve ben bu sırayı sonuna kadar örüp geliyorum. Bu sıranın da böyle sonuna yaklaşıyorum. Bakın şimdi buradaki ortaya geldim. İkinciyi örerken yine buradaki ortaya batıyorum. Uzun bacak öreceğim için şu kısımda kalan yere batıyorum. Ve bu boşluğun içine yeniden gelip bir tane üçlümü örüyorum. Ve şimdi burada üçlüyle bittik. Tekliyle gene yükseleceğim. Bunun için de yalancı trabzanımı örüyorum. Zincirle yükselebilirsiniz sizler tabii ki. Hemen döndürüp dibine battım. Şimdi burada pardon, tam döndüremedim. Şöyle arkasından döndürdüm. Şimdi bunu çeviriyorum. Çünkü neden? Artık iki parçanın da kolları, yüzleri aynı yöne bakarken ben burayla birleşmeye başlayacağım. Bakın burada da sonu ilki baştaki tekli. Bu tekliyi örüyorum ya şimdi. Çıktım tığdan. Ve hemen buradaki ilk o ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum ilk olarak ilmeğimi. İçinden çıkartıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp buradaki boşluğa geliyorum. Şimdi boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tersten örüyoruz biliyorsunuz. Üçlü grupla sırasındayız. Özellikle öyle üçlü gruplu sırada bırakıyoruz ki birleşmelerimiz kolay olsun. Üç ördüm, tığdan çıktım. Şimdi tam karşısındaki boşluk burası. Buraya batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi yeniden aldım. Sonra buraya geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Bakın yine karşısındaki tam denk geldiği noktadan ilmeğimi çıkarttım. İpi tığın üstüne aldım. Üç taneyi
örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Karşısındaki tam denk gelen boşlukla karşılıklı iki parçayı birbirine birleştirmeye devam edelim sonuna kadar. Arka birleşmenin de sonuna doğru yaklaşırken birlikte bitirelim istedim. Şimdi burada yine boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Bakın karşıdaki şu boşluğun içinden batıp buraya geliyorum. Burada şimdi tekli örmem gerekiyor, bunun tepesine batıp. Daha sonra yine tığdan çıkıp buradaki en son teklinin de tepesine batacağım. Daha ince bir tığla daha kolay batabilirim. Ve onun içinden de ilmeği geçirip şöyle kilitliyorum. Arkayı böylelikle birleştirmiş olacağız. Hırkamızı birleştirdikten sonra boyu 50 santim. Ben bunu böyle bir 55-60 arası kalsın istiyorum. Zaten etrafında da öreceğim. Bakın şurada göreceğiniz bir açıklık bıraktık ensede. Hem şu arkada birleştirdiğimiz yerle bir bütünlük kazanması açısından bu morla etrafını örmeye başlayacağım ama lastik değil. Kendi tekniğini tekrarlayarak işte bir uzun bacaklı sıra, bir üçlü grup diyerek istediğim genişliğe kadar öreceğim. Tabii ki siz de dilediğiniz genişliğe kadar örebilirsiniz. Şu anda birleştirdiğimde ben size tam açıldığındaki santimini söyleyecek olursam şöyle bir saniye. Kol altından hemen ölçüyorum. 55 santim burası. Şöyle orta açıklığımızda 55 desek 55, yani böyle bir 100 santim 103 santim civarı tam açıldığında. Ben onu tabi etrafını örerek böyle bir 110'ların üstüne çıkartacağım, onu da söyleyeyim. Şimdi hep beraber etrafını örmeye başlayalım. Etrafını örmeye şöyle kol altına denk getirerek çeviriyorum. Kol altına denk geldiği bir yerden başlıyorum. Şimdi son sırada biliyorsunuz üçlü gruplarla bırakmıştım. Yani uzun bacaklı sıradayım. Bunun için de herhangi bir boşluğa batıyorum. Ve uzun bacaklarımı ördüğüm sıramı başlamış oluyorum. Şimdi bunu da üstüne alayım. Şuradaki bacağın tepesine batıyorum. Tekrar bunu öreyim. Sonra buraya tekrardan geliyorum. Yine uzun bacağın üstüne battım. Tekrardan buraya geliyorum. Burada da uzun bacağın üstüne batıyorum. Böyle köşeye kadar geleyim. Köşeyi birlikte geçelim. Buradaki köşeye doğru yaklaştığımda üçlü grubun üstünde ortaya batıp yaptım. Yine biliyorsunuz burada ördüklerimiz köşeye geldiğimizde arttırmalarda üstü hani uzun bacak olmayan da biz yapıyorduk. Burada da aynısını bakınız uyguladım. Şimdi köşeye geldiğimde köşede herhangi bir şey yapmıyorum. Normal 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzanım aynı boşluğun içine örüyorum ve buraya döndüğümde bakın burada da şimdi uzun bacağı ben şu ortadakine batıp örüyorum ama buradan sonraki kısımlarda ördüklerimde altta uzun bacak olmuş olacak. Tepesine battım. Şimdi bunu da ensedeki kısma kadar aynı şekilde ilerleteceğim. Ensedeki kısma kadar farklı bir şey yok. Oradaki geçişi de birlikte yapalım. Ensede bakın şuraya köşeye geldiğimde hemen ilk önce buradaki bakın köşenin içine bir tane üçlü grup örüyorum.
Bu uzun bacaklı sıra olmasına rağmen burada alamayacağım uzun bacağı. Bu üst sıralara çıktığımda bunun ortasına batarak ilerlerim. Daha sonra da buradaki, şimdi buna yaptım. Şimdi buradaki dibindeki şu köşeye geliyorum. Buradaki görüntüleri bozmadan ilerlemeye çalışıyorum. Daha sonra şimdi buradaki geçişin düzgün olmasını istediğim için boşluklara belli aralıklarla batarak ilerleyeceğim. Şimdi şöyle bakalım. Sıradaki üçlüyü hemen şuraya gelip bakın. Şuradaki boşluğun içine gelip yapıyorum. Daha sonra şöyle bakarak ilerleyerek devam ediyorum. Buradaki bakın şimdi buradaki boşluğa da batıp öreceğim. Şimdi burada tabii ki uzun bacakları yapamıyorum ama bir sıralara geçince orada tekrardan uygulamaya başlayacağım. Şimdi burada büyük alanların hepsine üçlü gruplarımı boşluklara dolduruyorum. Arada kontrol ediyorum şöyle. Nasıl düzgün ilerliyor mu diye. Sonra yeniden buraya geldim. Diğer boşluğa da geldim. Böyle üçlülerimi yapa yapa gayet düzgünce ilerletiyorum. Şimdi buraya geldiğimde de şu alana birlikte şöyle geçeceğim. 2 ve 3. Daha sonra buraya doğru yaklaşırken son bir tane de buraya yapalım. 1 2 3. Şimdi şuradaki büyük alana geldim. 2 3'ü de yaptım. Şimdi artık buradan dönüşe geçeceğim. Şurayı kaçırmayayım. Takıldım. Ve sıra buradaki şu köşe boşluğunda. Şöyle ipleri kaçırmadan şunu yatırıp üstüne örmeye çalışıyorum. 2 3. Tekrardan boşluklara. Şimdi buraya geldikten itibaren artık uzun bacakları örmeye başlayabilirim. 1. Şimdi uzun bacağı, bir dakika şurayı kaçırdım, hemen düzelteyim. Şunu göstermek istiyordum size. Şunlara dolandılar. Şimdi buraya geldim, yine hemen 3 taneyi örerken şu ortadakinin tepesinden batıp uzun bacağımı örüyorum. Şu ensede onu batıp yapmadım. Dediğim gibi üst sıralarda yapacağım. Ve hemen diğer boşluğa geçtiğimde zaten artık rahatlıkla altta uzun bacakları görüp batabiliyor olacağım. Şu ipleri gizlerken sonrasında buraya batıyorum. İlmeğimi çıkartıp şuradan uzun da bacağımı örüp üçüncüyü de buraya, şimdi etek kısmına doğru yaklaştığımızda da orada da ensedeki gibi bir geçişimiz olacak. Orayı da toparlayarak bu bacaklarımızı düzgünce örüp ilerleyeceğiz.
O kısma kadar herhangi bir farklı durum yok. Dediğim kısım tam olarak şu alttaki birleştikleri yer. Buraya kadar bu sırayı tamamlayayım. Etek kısmındaki sözünü ettiğim yere de geldiğimde şimdi burada hemen düzgünce geçişler yapıyorum. Bakın bu boşluğa geliyorum. Şimdi burada da uzun bacak yapmadan bir geçiş yapacağım. Simli ipi kaçırabiliyorum aradan. Dikkat ediyorum. Yeniden dolayıp. Şimdi buraya geldim. Belli aralıklarla gruplarımı örüyorum. Buraya geldim. Şimdi şuradaki kasma yapmaması açısından şunun içine de bir tane öreceğim. Buraya atlıyorum. Şimdi diğer şöyle bakıyorum. Şuradaki boşluğa geliyorum. 1 2 ve 3 taneyi örüyorum. Daha sonra şöyle bakıp şuradaki boşluğa geliyorum. Ve üçüncü. Şimdi tekrardan bir tığdan çıkıp bakayım. Şöyle kontrol edip devam ediyorum. Şu bakın. Şuradaki boşluğun içine de 3 tane örüyorum. Daha sonra bakıyorum şöyle. Orada bir bolluk yaratıyor mu diye kontrol ediyorum. Sonra tekrardan şu kısmı atlayıp bakın. Şuraya atlayıp 3 tane örüyorum. Ama şurayı kaçırmışım. Şimdi buraya kadar biliyorsunuz uzun bacakları örmedim ama artık buradan sonra yine öreceğim kısma başladım. Onu hatırlatmak isterim. Bunun orta bacağına şuraya batarak devam edeceğim. Söyleyip de anında yapmamam. Şöyle söyleyeyim. Şurası benim ikinci sıraya çıkacağım kısım. Oraya kadar işlem aynen devam ediyor. Artık burada farklı bir şey yok. İlk sırayı tamamlarken burada ilk örmüş olduğum üçlünün ve bu üçlünün ortasında kalmak için hemen ilk trabzana batıyorum. Arkasından ilmeğimi çıkartıp böyle ikisini bir örerek ortaya geliyorum. Siz burada zincirle yine yükselebilirsiniz. Ben hemen fake trabzanımı ördüm ve artık uzun bacakların olmadığı üçlü gruplardayım. Üçlü grubumu örüyorum her boşluğun içine. Köşeye geldiğimde de yine 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan mantığıyla devam edeceğim. Aslında hep model bundan sonra son sıraya kadar bu şekilde devam edecek. Son sırada ne yapıp tamamlayacağımızı da
birlikte görelim. Renk değişimi yapmak isteyenler renk değişimini de yapabilirler. Tek renkle de devam edebilirsiniz. Şimdi bu sıranın üstüne çıktığımda mesela yine uzun bacaklı sırayı örüyor olacağım. Şu kısımlara geldiğimde ise bir üste çıktığımda artık bacakları uzatacağım yerler olmuş olacak. Olmadı o kısma geldiğimde orayı birlikte geçeriz. Şimdi bu sırada zaten hani sadece üçlü gruplar var. O bir üst sırada olacak bir detay. Bu sırayı tamamlayayım başladığım noktaya kadar. Bu sırayı da tamamladım. Tam sözünü ettiğim şekilde devam ettim. Burada bir üste çıkarken uzun bacaklı kısma geliyor olacağız. Bunun için de şurayı hemen tepesine tutturuyorum. Hemen ortaya gelecek şekilde kaydırarak örüyorum. Sonra ben her zamanki gibi yalancı trabzanımla yükseldim. Yanına 2 tane daha. Örmeden önce artık uzun bacaktayım. Bakın altta uzun bacak zaten duruyor. Bunun üstüne batıp ördüm. Uzun bir ikili trabzan. Daha sonra yandaki boşluğa geliyorum. Yine burada ortaya batıp uzun bir bacağı örüyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Burada köşeye geldiğimde de hiçbir fark yok. Aynı buradaki köşede ne yaptımsa aynısını yapacağım. Şimdi bu ensedeki kısımdaki geçişi gösterirsem eğer farklı bir şey kalmıyor. Dilediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz bundan sonrasını. Bir tek son sırada yapacağım farklı işlem için geleceğim ama ilk olarak şu ensedeki geçişi görelim. Oraya kadar devam ediyorum. Buraya kadar gösterdiğim şekilde devam ettim ama şimdi enseye geldiğimizde biliyorsunuz alta da üçlü gruplar kurmuştuk. Burada altta uzun bacaklar yok. Artık kendimiz örerken şimdi buraya geldim. İlk bacağımı ördüm. Hemen alttaki üçlünün ortasındaki trabzanın tepesine batıyorum ve uzun bacağımı örüp diğer üçlüyü de örüyorum. Aynı şekilde burada da ortaya batıyorum. Uzun bacağımı örüyorum. Daha sonra da yanına üçüncüyü örüyorum. Şimdi bu ensede ve etekte tam altına bunun denk geldiği yerde, yani iki parçayı birleştirdiğimiz yerde böyle olacak. Sonra zaten artık bir sıralara geçtiğimizde hiçbir fark olmayacak. Aynı şekilde modeli dilediğiniz kadar ilerletebilirsiniz. Battım yine ortaya. Yani köşedeki geçişlerimiz de hep aynı. Şurayı da göstermiş oldum size. Modeli altla bütünlüğünü sağlamış olduk böylelikle. Ben dönüşte tam olarak kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Tabii ki son finalde diğer renge de geçiş yapacağım. Onunla da sadece kısa bir sıra öreceğim. Orayı da birlikte yaparız. Şimdi bakın buraya kadar hep aynen devam ediyor. Buraya geldiğimiz zaten uzun bacaklı kısmı göreceğiz. Buraya kadar aynen devam edelim. Başladığım noktaya kadar da örüp yukarı çıkacağım. Finale doğru geliyorum. Hırkamın morlu kısmını 5 sıra örerek tamamladım. Şimdi diğer rengimle etrafını yine dönerken yani şu açık rengimle dönmeye başlayacağım. En son sırası uzun bacaklı sırada bırakmıştım. Şimdi bir sıra üçlü kafesleri yapıp bir üst sıraya da çıktığımda yarım trabzan tekniğini örüp tamamlamış olacağım çevresini. Yine kol altına denk gelen kısmı döndürüyorum. Burada uygun bir noktaya batıp hemen üçlü kafeslerimi örmeye başlıyorum. Şöyle yatırayım şunu da. Boşluğa battım.
Şu ipi de öne alalım. Üç tane ördüm. Şimdi diğer boşluğa geldim. Köşeye kadar, yine köşeye de geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı, arada 2 zincirimi, tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüp köşedeki aynı işlemi yapıp devam edeceğim. Minicik bir fark, son sıralarda olduğumuz için, artık son sırada olduğumuz için şurada minicik bir farkla bir ensede yapacağım. O enseye geldiğimde yaptığım işlemi sizlere göstermek istiyorum. Enseye doğru geldiğimde bakın şöyle tam olarak ensede karşılıklı bir yer belirledim. Batıp bir toparlama yapacağım noktayı belirledim. Şimdi oraya geldiğimde bakın tam olarak şu pembe ilmek ayırıcıyla belirttiğim noktaya geliyorum. Buraya geldiğimde trabzanlarımı, 3 tane trabzanımı badem şeklinde örüyorum. Bakın tığı da biriktiriyorum. Ve tığdaki ilmeklerin hepsini bir örüyorum. Daha sonra tekrardan sırasıyla boşlukların içini örmeye devam ediyorum. Diğer ayırdığım yere kadar. Diğer ayırdığım yere geldiğimde de yine bademlerimi örmeye başlıyorum. Yani 3 tane trabzanla bir badem. Tığı da biriktiriyorum. 1, 2 ve 3. Hepsini de bir ördükten sonra normal devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde üçlü gruplarımı örmeye. Bu sıranın da sonuna geldiğimizde ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve bir zincir çekip tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bulunduğum noktaya batarak bir yarım trabzan çakma sık iğne örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Yine yandaki trabzanın tepesine örmeye devam ediyorum. Aslında bir alttaki trabzanların tepesine bu şekilde örerek son sıramızı tamamlamış olacağız. Köşeye doğru yaklaştığımda yine oraya kadar böyle hep trabzanların tepesini örerek geldim. Köşeye geldiğimde ise batıyorum içine. 1, 2, 3 tane yarım trabzanımı örüp trabzanın tepesine batıp örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde diğer köşede de uygulayacağım. Şöyle göstereyim. Ensede bademle toparlama yaptığım yere geldiğimde ise oraya sadece tepesine, bademin tepesine bir kere batıp hemen yan taraftaki trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Yani ben onu tek bir trabzan gibi örüp geçiyorum. Aynı şeyi bu tarafta örmüş olduğumuz bademde de yapacağım. Şimdi hızlıca oraya doğru ilerliyorum. Trabzanların tepesine oraya kadar hep bir tane çakma sık iğnemi örerek ilerliyorum. Şimdi burada da üçlü grubum üstüne ördüm. Bakın sözünü ettiğim toplama yaptım. Bademe geldim. Tepesine batıp bir tane örüp hemen yandaki üçlü grubun ilk trabzanına geçiyorum. Böylelikle ensede minik bir toparlama yaparak geçmiş olduk. Şimdi başladığım noktaya kadar çakma sık iğnelerimi örüp hırkamın etrafını tamamlayayım.
Yine en sevdiğimiz kısım, finale geldim. Hırkamızı tamamladık. Bu defa kolu lastik örmeden kendi modeliyle devam ettim. Çünkü kol ağzı geniş kalsın istedim. Sizler tabii ki benim diğer hırkada yaptığım modeli uygulayıp lastikle kol ağzını toplayıp isterseniz etrafına da lastik örebilirsiniz. Bunun etrafını da lastiksiz bitirdik. Gayet de içime sinen bir hırka oldu. Yumuşacık, şöyle söyleyeyim, toplamda 450 gram gitti. Biraz kısa ördüm tabi. 36'dan hani 40 bedene kadar da uyumlu düşünebilirsiniz. 40 beden üstü alacak hanımlar ona göre değerlendirebilirler. Açık renginden 200 gram, koyu renginden ise 250 gram kullandım. Bunu da belirtmek isterim. Siz tek renkte örebilirsiniz. Kendimce onu da düşünmedi değilim. Tek morla da çok güzel olur ya da tek pembeyle de çok tatlı olurmuş diye düşündüm ama ben hem sizlere fikir versin, iki rengi de görün istedim. Ama iki rengin de bir arada duruşu gerçekten, şöyle yakından da göstereyim, çok tatlı oldu. Şöyle içine boğazlı bir kazakla krem, yani şu içindeki tonlar, pudra tonları boğazlı bir kazakla falan çok tatlı durur diye düşünüyorum. İp miktarını da verdikten sonra beden büyütmeye gelecek olursak, biliyorsunuz 23 sıra olarak başladım. Size ikişer arttırmanızı öneririm. Çünkü son sırasını uzun bacaklı değil de 3 grupla bitirmek daha güzel oluyor. Ondan ötürü de 23, 25, 27 gibi arttırabilirsiniz rahatlıkla, ya da daha küçük bir kız çocuğuna örecekseniz, daha zayıf bir hanımefendiye örecekseniz de 21 gibi düşürebilirsiniz sayıyı. Büyütmeyi de biliyorsunuz bedenden yapıyoruz. Arka tarafı mesela 4 sıra olarak arttırmıştık. Arkasından örerken 4 yerine yine 6 sıra gibi arttırabilirsiniz. O da arkadaki arttırmalarda hırkayı bayağı genişletecektir. Bunu da belirtmek isterim. Umarım anlaşılır ve sizler için güzel, faydalı bir video olmuştur. Beğendiğinizde her zaman olduğu gibi kalbinizi rica edeceğim. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.